Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, ben Civan. Bugün ne yapıyoruz? Kontroller videosu yapıyoruz. Oyundaki bütün kontrolleri, hassasiyetleri, tuş koordinasyonları vesaire. Bunları tek tek anlatacağım. Videodan önce değineceğim birkaç konu olacak. Şimdi rank videosu niye gelmiyor falan filan diyenler var. Ben ekran kaydı almadan bile telefonum şu anda oyun oynarken mesela FPS drop yiyor. Hani şu ayarlarda bile. İşte telefona takılan fanla beraber kullanıyorum telefonu. Ona rağmen işte acayip ısınıyor. Elimi yakacak seviyede. Yani telefonla oyun oynarken telefon o kadar ısınıyor ki parmağım acıyor yani. Parmağımın ucu acıyor. O derece bir ısınmadan bahsediyorum. Yani o yüzden şimdilik rank videosu gelmiyor. Haberiniz olsun. Şimdi kontrol videosunu bugün yapıyoruz. Bundan sonra eğim kasma videosu gelecek. Eğim kasma videosundan sonra da artık rank girmeye hazırsınız. Oyuna sıfırdan başlayan birisi için söylüyorum yani. Oyuna sıfırdan başlayan birisi için bu videoları izledikten sonra rank girmeye her türlü hazır olacak. Ondan sonra da işte rankta öğretici videolar falan çekebiliriz. Eğer çekersem rank. Eğim kasma videosunun yanında şöyle göstereyim. Hesapta 461 tane kasa var şu an. Bu kasalar birazcık daha biriksin. 500 kasaya yakın bir kasa açılımı yapacağız. Yani 500 kasalık bir kasa açılımı düşünün. Onun dışında hızlı olan kazanır yapacağız. İşte takipçilere animasyon, desen falan filan onlardan vereceğim. Kendimde olduğu kadarıyla vereceğim. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Discord sunucumuzda alım satım kanalları var. İşte alım satım kanallarında aracı olan tanıdık kişiler var. Güvenilir aracılık yapan kişiler var. Desenlerinizi al sat yaparken bizim Discord sunucusundan da yararlanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Millet çünkü TL üzerinden filan da desen alıp satıyor. O işleri benim Discord sunucumdan kolaylıkla yapabilirsiniz. Videonun açıklamasında bulabilirsiniz Discord sunucumu. Kanalda da direkt bulabilirsiniz. Şimdi kontroller kısmını izlemek isteyenler hemen geçebilir o kısma, ilerletebilir. Şundan bahsetmek istiyorum. Oyunda ghostlar, hileler hala son süre devam ediyormuş. Onu gördüm. Benim Spec Ops bir tane arkadaşım bir gece işte arkadaşlarıyla rank girmek istiyor. 3 kere rank atıyor. Üçünde de ghost geliyor. Sonra banlanıyor bunlar vesaire. Tamam, Spec Ops Elo. Hani oyunun en yüksek elosundan bir düşük eloda bu ghost olayı hala çok rahat bir şekilde devam ediyor. Hadi tamam, neyse, hadi en üst elonun bir alt elosu. Benim Furkan var, bilirsiniz arkadaşım. KDB Niki. Benim arkadaşım Furkan gece işte Elitops Elo'da rank giriyor. Elitops bir oyuncu işte. Zaten 5 tane maç atınca Elitops'a atmış. Daha önceden çok yüksek Spec Ops olduğu için. Beraber yüksek reytinglerde Spec Ops'ta bitirdiğimiz için zamanında. Bu şekilde Elitops şu an yani. Geçen bir maç giriyor. Şu anda SS'leri görüyorsunuz zaten. Bir maç giriyor. İşte rakip 5'li parti falan filan. Neyse oynuyorlar. Birinci round'dan falan böyle anlaşılıyor rakipte bir hile olduğu vesaire. Bunların takımda da, Furkan'ın takımda da konuşulmaya başlıyor. İşte rakip hile, işte 3. roundda raporlayın bilmem ne. Şöyle raporlama taktikleri falan filan var ya, böyle uydurulan. Neyse onları raporluyorlar falan ama maça devam ediyorlar. Maçı kazanıyorlar ama rakipte hile olduğunu düşünüyorlar hala. Furkan gece bana SS attı. Kanka dedi, bu rakipteki birinci ikinci bence hile dedi. Baktım, dedim ulan El Telo'da çocuk 27 mi vurmuş, kaç vurmuş, çok vurmuş lan dedim. Harbiden yani şu an oyunu hiç izlemeyen birisi olan ben bile harbiden şu SS'de bile şüphelenirdim dedim. Neyse dedim, sonra açığa çıkar falan filan, neyse. Beşli partideki ilk iki kişi direkt hileymiş. Yani direkt hile, direkt kalıcı yiyorlar. Bir de oyun şöyle bir şey yapıyor artık. Hileleri hileden banlandığı göstermiyor. Oyunda sanki hile çok yokmuş gibi göstermek için bunu yapıyor muhtemelen. Hile yapan kişileri banlanıyor. Çok uzun süre sonra banlanıyor zaten. Belki o yüzden oyuna tepki gitmesin diye böyle yapmışlardır. Davranış kurallarını ihlal etme bilmem ne diye yapmışlar. Yani sebebi o göstermişler artık. Bunu nereden biliyorsun diye soracaksanız, benim arkadaşın bir tane hesabı hile üzerinden ban yemiş gözüküyordu. Smurf hesap, eskiden bilirsiniz bazı Smurf hesaplar hileden ban yedi diye gözüküyordu. Arkadaşın o hileden ban yedi diye gözüken hesabı bile mesela davranış kuralları ihlali yüzünden diye değiştirilmiş. Yani oyunda hileden ban yiyenler artık hileden ban yedi diye de göstermiyor oyun. Böyle salak salak işler yapıyorlar. Neyse, Elitop Elo'ya kadar hile çocuklar çıkabilmiş. Ve bunlar beşli parti. İkisi ban yemiş. Kalan üçlü ban yememiş. Kalan üçlüde ban falan yok. Benim arkadaş oyunun yardım bölümüne yazıyor. Ben dedim ki oğlum yardım bölümüne yaz, diğerlerine de ban atsınlar. Elitop Elo'dan bahsediyoruz. Dünyada 40. çocuk falan var rakipte. Bizim arkadaş yardım bölümüne atıyor falan, işte şu yanındakiler ban yemeyecek mi bilmem ne diye. Yardım bölümünden buna yine klasik cevap geliyor. İşte yanındakiler hile kullanmıyor zaten. Onlara kalıcı ban filan atamayız bilmem ne. Hileli tabii ki boostlanıp Elitop Elo'ya kadar çıkabilirler yani diyor. Ne var bunda? Yanındakileri kalıcı ban filan atamayız. Belki geçici atarız diyor. Böyle hileli boostlananlara geçici ban atıyorlar. İşte bir gün olur, bir hafta olur. Bir gün olur, bir hafta olur. Yani daha fazlasını görmedim ben hiç geçici banda. İkinci, üçüncü geçici banlarında bir ay geçici ban filan da atıyorlar da. Yani çocuk zaten 2 kere üst üste hileyle boostlandığı belli oluyorsa zaten ona kalıcı ban atarsın artık. IP ban da atarsın.
Çocuk bir daha oynamasın. Hileci çünkü bu çocuk. Ama Critical Ops kitle kaybetme korkusu yüzünden zaten kalıcı ban atmak istemiyor. O ayrı. IP ban hiç atmıyor. O da kitle kaybetme korkusundan. Ben Critical Ops'un serverına gidip bir ara sormuştum adminlere. Admin bana demişti ki IP ban atamayız zaten. Niye? İşte zaten operatör şirketleri bile sürekli IP'lerini değiştiriyorlar. İşte bilmem ne. IP ban atsak da çok bir tesiri olmaz. O kadar pahalı ya. Ya dur Rasim. Aynen kanka, siz IP ban atmayın, siz kalıcı ban da atmayın. Hatta geçici ban da atmayın siz. Yardım bölümüne atılmadığı sürece Elite Ops'taki oyuncuları geçici bile banlamayın. Bir ara bu oyunda dünyanın en iyisi yani Elite Ops 1'de hile vardı, kalıcı ban yedi. Ya düşünsenize, oyunun birincisi Elite Ops birinci çocuk, bir tane Türk, hileyle 1'e kadar çıkıyor. Hileyle dünyanın en iyi rankına çıkabileceğiniz bir oyun bu. Böyle aptal bir yönetim var yani, bu derece. Düşün, ben alkışlıyorum abi. Ben bu yönetimi alkışlıyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hani bu kadar mallık olur mu ya? Ya bu kadar güzel giden bir oyunu bu kadar çöp edilir mi ya? Hani senin yapacağın şey çok basit abi. Adminlerini arttıracaksın. Şu hile kullananlara acımayacaksın. Ghost atanlara acımayacaksın. Yok. Oyun diyor ki onlar da benim kitlem, onları kaybettiğim. Lan gerizekalı. Tabii hey. Aile var, ne biçim konuşuyor? Onlar yüzünden asıl kitleni kaybettin zaten. Neyse, bu arkadaşlar şirketlerinde oturup kahvesini içsin. Oyunları da batsın. Umurunda değil zaten. Şimdi kontrollere geldik. Burada zaten kare hızı vesaire işte 120 Hz 120 Hz gözüküyor zaten, bilmem ne. Bu arada ben 90 FPS aldığımda da oyun 120 FPS devam ediyor bende. Bakın göstereyim, şu an 90 aldım, bakın hala 120. Kontrol opasitesi bu tuşlarınızın opasitesini ayarlar. Oyuna yeni başladıysanız eğer şunu %100'de kullanmanız iyi olur. Ben %50-60 falan kullanıyorum. Bunu çok düşükte kullanmayı önermiyorum çünkü silahınızın mermisinin ne kadar kaldığını falan göremiyorsunuz. Şunu biraz 30-40 falan yaptığınızda, ben o yüzden 60'da kullanıyorum. FPS sayıcını göster, konumu göster, bunları zaten biliyorsunuz. Hata bilgilerini göster, şunları gösteriyor, bilmem ne. Burada daha bir şey yok. Oynanışa geldik şimdi, asıl yere geldik. Silah görünüm boyutu. Eğer ben oyunu iyi oynayacağım diyen biriyseniz, rankı oynayacağım, kendimi geliştireceğim diyen biriyseniz bu silah gördüğüm boyutunu sıfırda kesin kullanmanız lazım. Bu bir kesinlik belirtiyor. Bunda hemfikiriz. Görüş alanı kişiden kişiye değişebilir ama ben görüş alanını 10'da kullanmayı daha çok seviyorum. Görüş alanı nasıl? Görüş alanını 10 yaptığınızda etrafa daha geniş bakıyorsunuz. Görüş alanını 0 yaptığınızda da daha dar bakıyorsunuz ama görüş alanı 0 yapmanın şöyle bir artısı var. Uzak mesafeyi daha zoomlu gibi görebiliyorsunuz gibi oluyor sanki. Ama ben kenarları daha geniş görmeyi daha çok seviyorum, o yüzden 10'da kullanıyorum. Nişan büyüklüğünü falan filan biliyorsunuz zaten. Hedef rengi, İşte eğimimizin rengi, ben yeşilde kullanmayı seviyorum. Hasar göstergeleri küçükmüş. Özel düşman vurguları, bakın bunlar çok önemli. Şimdi rakibin arka planına göre rakip oyuncuların görünürlüğünün artması için bu özel düşman vurgu renkleri bayağı önemli. Ben CT'de beyaz kullanıyormuşum. Breach'te de işte koyu turuncu gibi bir şey yapmışım ama şunu da beyaz yapayım. Zaten karakterler renkli olduğu için dış hatları beyaz olduğunda karakterler her türlü daha net görünümünü beyazda yapıyor bence. Yani CT'ye işte lacivert falan yaparsanız mesela, CT'nin karakteri zaten lacivert. Lacivert bir arka planda CT'nin karakterini hiç göremezsiniz. Bu özel düşman vurguları çok önemli o yüzden. Bu ayarlar şu şekilde: üzerinden geçtiğiniz silah otomatik almak kapalı olmalı kesinlikle, onu da söyleyeyim. Üzerinden geçtiğiniz silah otomatik elinize almak çok sıkıntı yapabiliyor rankın içindeyken, bildiğiniz gibi. Harita boyutları bu şekilde. Kontrollerden önce seslere gelelim. Bu ping sesi oyun içindeki işaretlerin sesi. Şu saçma sapan sesler var ya, o sesler ping sesi oluyor. Grafik ayarları şu şekilde. Grafik ayarlarını detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız bundan bir önceki grafikler videomu inceleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Oynatma listesine gidip de oynatma listesinden de önceki grafik videolarını da görebilirsiniz. Oyunu nasıl daha iyi oynarım adlı oynatma listesinde de diğer eğim kasma videoları, işte grafikler videoları, bilmem ne, onları da bulabilirsiniz. Kontrollere geldik. Şimdi dokunma düzenine ve kaç parmak oynamanız gerektiğine geldik. Ben tabii ki 4 parmak oynuyorum ve herkesin, yani ben iyi oynayacağım, rank kasacağım diyen herkesin tabii ki 4 parmak veya daha üstüne oynaması gerekir. Ben 3 parmak oynuyorum, çok iyiyim, oynama. Yani belli bir sınırın olur senin. Yani şu 3 parmak oynayanlar mesela şunları işaret parmağına atamış, şu eğilmeyle dürbünü. Bunu mesela şurada falan kullanıyor, baş parmağında. Yok, baş parmağında kullanma. Yani o senin uzak mesafe spreyini ya da yakın mesafeye hızlı tepki vermeni vesaire illaki bir şeyini bir yerde kısıtlar. Spek olacak potansiyelin vardır ama Master'da kalırsın. Yine aynı şekilde ben 2 parmağım, abi 2 parmak çok iyi. Master 2, Master 3 2 parmakla oynuyorum. 4 parmağa geçmeme gerek yok, bilmem ne. Geçmene gerek var yani. 4 parmağa geçsen daha iyi oynarsın. 4 parmağa alışmış halin kesinlikle 2 parmağa alışmış halinden daha iyidir. Yani bir iki gün sabredeceksin. TDM oynayacaksın yeni parmağa geçince. İşte 4 parmak ayarını yapacaksın.
Bir iki gün sabredeceksin, rank girmeyeceksin yani. Belki bir hafta sabredeceksin, rank girmeyeceksin. O 4 parmak ayarına alışacaksın. 2 parmaktan 3 parmağa da sakın geçmeyin bu arada. Direkt 4 parmağa geçin. Öyle 3 parmakla falan uğraşmayın. Şu tuşlarda mesela benim baş parmağıma ayarlı şu ikisi kaldı. Eğer iPad oynuyor olsaydım, iPad'den falan oynuyor olsaydım şunları farklı yere, bunları da işaret parmaklarına atayacaktım ama şu anda bunlar böyle kaldı. Böyle alıştığım için şu şekilde kaldı. Sohbetle şu ayarlar butonu üstlerde, onlar da işaret parmağına atadı. Ama dediğim gibi şunları da normalde işaret parmağına atardım. Mesela iPad'de olsam eğilme tuşunu sağ tarafına koyacağım mesela. Ama burada işte yer yok. Şunların boyutuyla beraber işte atıyorum şuraya koyarım. Şuradan denerim falan filan ama yani gerek yok onları yapmaya. Zıplama tuşunu işaret parmağına atamak önemli. Oyunda bazı yerlere, bazı zor çıkılan yerlere çıkmak için güzel oluyor. Daha işlevsel oluyor ama dediğim gibi ben de ekran küçüklüğünden dolayı başta koymadım ve böyle kaldı. Benim bu POV'umu kontrollerimi yine önermiyorum, haberiniz olsun. Yani kendinize göre ayarlayacaksınız bunları. 4 parmak ayarınızı normal yapın. Şöyle örnek alabilirsiniz. Eğilme ve dürbün kesinlikle işaret parmağınızda olsun. Ateş tuşu da kesinlikle 4. parmağınızda olsun. Yani 4 parmak olarak kesinlikle alabilirsiniz. Onun dışında çok da bir şey yok. Şunun büyüklüğünü yine kendinize göre ayarlayacaksınız vesaire. Şimdi hassasiyet ayarlarına geçelim. Benim hassasiyetim şu şekilde ama benim hassasiyetimi ben şimdi göstereceğim. Ama ben bu hassasiyetle oynamanızı önermiyorum. Ben bu hassasiyette 2100 ratinglere kadar çıktım. Ben o ratinglere niye çıktım? Bu hassasiyet yüzünden çıkmadım arkadaşlar. Hassasiyet sizi oynattırmaz. Siz kendinizi oynattırırsınız. Hassasiyet sadece orada bir küçük bir etmen. Hassasiyette size en uygun hassasiyet olmalı. Yani ben bu hassasiyeti keyfime göre birinden alıp falan yapmadım. Bu hassasiyeti ben zamanla kendime göre oluşturdum ve bu hassasiyetle oynamaya alıştım. Benim hassasiyetim normal kullanıcılara göre mesela birazcık yüksek. Benim hassasiyeti kullanmanızı kesinlikle önermiyorum. Kendi hassasiyetinizi bulun. Şu anda kullandığınız hassasiyet varsa onu TDM'de işte kullanın. TDM oynayarak işte değiştirin sürekli. Mesela adamlara hızlı dönemediğinizi düşünüyorsanız, biraz daha arttırmanız gerektiğini düşünüyorsanız bunu hafif hafif arttırın. Ama mal gibi gelip yani 5.40 iken mesela şurada 8 yapayım işte 7 yapayım falan filan değil de hani 5.40'da mesela 5.5 aldım, 5.60 aldım. Öyle hafif hafif arttırırsın, denersin. Hatta bunu da arttırmazsın mesela. Şu ekran nişan hassasiyeti. Bu hassasiyet hızını ayarlama olayı. Bunlar da çok güzel. Mesela parmağınızı belirli bir yerden belirli bir yere kadar kaydıracaksınız ya. Bu kaydırmayı hızlı yaptığınızda daha fazla dönüyor ekran. Bu ayarlar ne kadar yüksekse. Yani parmağınızı bir bölgeden bir bölgeye şöyle yavaş kaydırırsanız yavaş dönüyor. Ama şöyle hızlı kaydırırsanız çok fazla daha dönüyor ekran. Hani hızlı dönmesinin yanında daha da fazla da dönüyor. Bunlar onu ayarlıyor. Şu dürbün hassasiyetlerini bu şekilde yine dediğim gibi kendinize göre ayarlayın. 4 parmağa göre oyun ayarlarınız bu şekilde olmalı. Düğmeler eksen girişini engeller. 4 parmak oynuyorsanız bunu kesinlikle açmalısınız zaten bildiğiniz gibi. İşte ateş tuşuna basınca ekranınız kımıldıyordur bilmem nedir. Bunu bu şekilde değiştirebilirsiniz. Nişan alma çubuğunun etkinleştiri falan filan. Buradan da işte dürbüne basılı tutma ayarı vesaire burada var. Bunları kurcalayıp kendiniz bulabilirsiniz. Ben şu anda zaten onu kullanmadığım için anlatamayacağım. Yani Discord'a gelip uzun uzun soranlar falan oluyor böyle. Abi şu ayar nereden yapıyor? Şu ayarı nereden yapacağım falan. Yani kral oyuna girsen 30 saniye zaten kurcalasan bulacaksın. 30 saniye bulacağın şey için bir gün boyunca hani birilerine sormana gerek yok ki. Oyun içine gir, ayarları kurcala yani. Bir şeyi bozmazsın buradan. Şimdi oyun içindeki kontroller bitti. Game Turbo ayarlarına gireceğiz. Buradan ek ayarlardan Game Turbo ayarlarımıza geldik. Dokunma kontrolleri çok önemli. Şimdi ekranınızın hassasiyetini arttıran bir etmen bu. Xiaomi cihazlar için söylüyorum. Samsung Game Turbo'sunda vesaire nasıl ayarlar var ona pek hakim değilim ama ben Xiaomi anlatacağım. Şimdi bunu özelleştir. Bunu arttırdığınızda mesela dokuma kararlılığı, hedefleme doğruluğu, işte kaydırma tepkisi. Bu kaydırma tepkisi mesela düşükte olsa atıyorum siz bir yere döndürdünüz ekranınızı. Ekranınız milisaniyelik olarak daha geç döner. Ya bunu ne kadar arttırırsanız sizin FPS oyunu deneyiminiz için bu her türlü daha iyi olacaktır, daha yüksekte zaten. Parmağınızda ince eğim hareketlerini vesaire telefonunuz iyi algılayamıyorsa mesela bunları bir arttırın, öyle deneyin. Öyle muhtemelen daha iyi algılayacaktır. Bunlar çünkü o işe yarıyor. Dokunmaya dayanıklı bölge. Telefonunuzu mesela kılıfsız kullanıyorsunuzdur. Eliniz telefonun köşelerine çarptığı için eğim falan dönüyordur saçma sapan. Dokunmaya dayanıklı bölgeyi açarsanız
kılıfsız kullanırken eliniz bakın şu köşelere temas ettiğinde oraları telefon saymayacak. Böylece daha iyi oynayacaksınız zaten. Şu ayarda grafiklerle alakalı grafikler videosunu izleyerek nasıl bir ayar olduğunu öğrenebilirsiniz. Yani kontrol ayarları bu kadar da bahsetmek istediğim bir mesele daha var. Yani dediğim gibi oyunu saçma sapan yönetiyorlar böyle salak salak. Nazlı hey! Aile var ne biçim konuşuyorsun? Salak salak yöneticiler oturmuşlar oraya. İşte ne yapsak bugün? İşte market getirelim. Başka hile banlayalım mı? Yok ne hile banlayacağız? Kitleyi kaybetmeyelim biz. Hileleri banlamayalım. Ghost atmışlar işte Ghost'ları ne yapalım? İşte Ghost'ları da banlamayalım, salağa yatalım falan. Kitlemiz kaybolmasın. Gerizekalı senin kitlen zaten Ghoster'lar yüzünden kayboluyor. Sen bunu göremiyorsun. Hileler yüzünden zaten senin kitlen kayboldu. Yıllar boyunca. Neyse bu dediklerimi zaten çoğunuz biliyorsunuzdur oyunu bilenler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.